Sevgili Kripto Para Blockchain kanalı takipçileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Ufak tefek teknik aksaklıklardan dolayı videolarımızda biraz kesintiler yaşamıştık. Şimdi aksaklıklarımızı düzelttim. Yeni bir mikrofon aldım. O elime geldi. Kurulumunu gerçekleştirdim ve videolarımıza son hızla devam edeceğiz. Bu kanalda sadece kripto paraların, coinlerin incelemelerini değil, aynı zamanda çok detaylı eğitim serileri de göreceksiniz. Örneğin altcoin sepeti oluşturacağız. 20x, 50x, 100x potansiyeli olan. Peki bunları kafamıza göre seçmeyeceğiz. Veya şöyle analizler görüyorum. Bollinger Band'ın dışına çıktığı için 50x potansiyeli olduğunu, Kaufman'ın altında kaldığı için 100x potansiyeli olduğunu söyleyenler oluyor. Altcoin sepetleri, özellikle patlayacak altcoin sepetleri bu şekilde asla yapılmaz. Bunları ben 6 maddede sıraladım. Özellikle bu 6 maddeye uyan altcoin'lerden patlayacak sepet oluşturulabilir. Bakın, güvenli bir altcoin sepeti ve orta vadede iyi kazandıracak değil. Orta vadede çok yüksek 50x, 100x, 20x getiriler getirecek altcoin sepetlerinin oluşması için bazı kriterlerin olması lazım ve bunlarda teknik analiz çok fazla etkili olmuyor. Bunların maddeleri var. Sizlere en yakın sürede bu içerikleri de çekeceğim. O yüzden şimdiden kanala abone olup zil bildirimlerini açabilirsiniz. Şimdi gelin hızlıca BitTorrent analizini yapalım. Çünkü uzun süredir video atmıyordum, yani 2 gündür atmıyordum gerçi, ama 2 gün içerisinde biliyorsunuz coinlerde çok hareketlilik oldu. Akşam üzeri de Bitcoin'in ve kripto paralarla ilgili genel bir analiz videosu gelecek. Onu da kaçırmamak için kanala abone olup beğeni atabilirsiniz. Şimdi başlıyorum. Kaufman hareketli ortalaması, Directional Movement Index ve para akışı endeksi ile birlikteyiz. Biraz yaklaştığım zaman 7 Mayıs itibariyle BitTorrent'in Kaufman'ın altına geçtiğini ve Kaufman'ın altında olduğu sürece de aşağı yönlü hareket ettiğini görebiliyoruz. Günlük grafikteyiz, 4 saat diye de geçiş alacağız. Directional Movement'a baktığımız zaman 10 Mayıs itibariyle aşağı yönlü bir kesişme yaşadığını ve 10 Mayıs'tan itibaren düşüşünün gerçekleştirdiğini görüyoruz. Aynı tarihe geldiğimizde, hatta daha da öncesinde, bakın para akışı endeksi burada tam söylüyor. 7 Mayıs itibariyle para akışı endeksi sürekli olarak aşağı yönlü hareket ediyor ve bu sayede de coin'imiz aşağı yönlü hareket etmeye devam ediyor. Her kripto parada, her coin'de veya her yatırım enstrümanında her indikatör çalışmaz. Örneğin bu coin'de para akışı indikatörü çalışırken başka bir coin'de Directional Movement Index çalışabilir. Ben bunları bildiğim için sizlere daha rahat çekebiliyorum. Siz de bunları öğrenmek isterseniz tek tek inceleme yapmanız gerekecektir. Para akışı indikatörünün son günlere geldiğimizde, yani anımızı analiz etmeye başladığımızda 21 Mayıs itibariyle bakın şuradan itibaren para akışının arttığını görüyoruz ve uyumsuzluğu net olarak yakaladık, değil mi? Yukarı yönlü bir para akışı endeksi varken aşağı yönlü bir fiyat grafiği olduğunu görüyoruz. Buradan işte şimdi yukarı yönlü bir hareket gerçekleşecektir. Nereye kadar gerçekleşecektir? İlk direnç noktasına kadar. İlk direnç noktasını elimle yanlışlıkla göstermiş bulunuyorum ama direnç noktalarının nasıl çizildiğini videonun sonunda göstereceğim. Bu üç indikatörümü kapatıp diğerlerine geçiyorum. Bollinger Bandlarına baktığımız zaman zaten bunu aynı şekilde görebiliyoruz. Bollinger Bandının yavaşça altına doğru çıkan bir grafik olduğunu görüyoruz. Bandın içerisine dönmek isteyecektir ve burada yine destek noktasını, direnç noktasını değerlendirecektir. Burada aynı şekilde direncin dışına çıkmış. Bakın ve içeri dönüşünden bize ne kadarlık bir kar sağlamış? %70 bir kar sağlamış. Bu noktada 0.025'lerden burada 0.45'lere geldiğini görüyoruz ve bir gün içerisinde kazandığımız ciddi bir para olmuş oluyor. Bu yüzden Bollinger Bandlarını mutlaka takip etmeliyiz. Parabolik SAR'a geldiğimizde, Parabolik SAR biliyorsunuz uzun vadeyi düşündüğü için 12 Mayıs'tan beri sat konumunda ve şu an grafikle arasındaki uzaklığına veya yaklaştığı sıklıklarına baktığımız sürece Parabolik SAR'ın kısa vadede ala geçeceğini görmüyorum. Alligator indikatörüne bakıyoruz. Alligator indikatörü bildiğimiz gibi sert bir indikatördür ve noktalarda verdiği sinyaller çok güçlüdür. Şu an net bir sat sinyalinde ve kısa vade içerisinde ala döneceği bir sinyal olduğunu görmüyoruz. Çünkü sert bir şekilde aşağı yönlü grafiğini devam ettiriyor. Şimdi bunları 4 saatlik grafikte bakmaya devam edeceğim. Para akışı endeksinin 4 saatlik grafikte de 23 Mayıs 11'de oluşan mumdan itibaren yine bir uyumsuzluk olduğunu, fiyat grafiğinin aşağı gittiğini, para akışının yavaştan yukarı doğru döndüğünü görebiliyoruz. Buradaki ilk hedefimiz, eğer kısa vade alım satımlardan para kazanmak istiyorsanız uzun vadeli 3-5x beklemeden buradaki bu uyumsuzluğu değerlendirebilirsiniz. Directional Movement Index'e baktığımızda şu noktadan, yani 8 Mayıs'tan itibaren sat konumuna geçiyor. Aslında 4 saatlik grafikte olmamıza rağmen hiç fark etmeden hala sat konumunda olduğunu görüyoruz. Kaufman hareketli ortalamasına baktığımızda 21 Mayıs'ta ufak bir üstüne geçtiğini ama işte buralar ölü zıplamalar olduğunu görüyoruz. Aslında ciddi olarak 12 Mayıs'tan itibaren Kaufman'ın da üstüne geçmediğini görüyoruz. Tabii ki burada teknikten çok temel kısımlar konuşulması gerekiyor. Onu da bu akşam gelecek videoda sizler için değerlendirmesini yapacağım. Şimdi biz teknik analizine devam edelim. Bollinger Bandları, Parabolik SAR,
ve Williams-Gator indikatörüyle. Temel olan açıklamalar bu noktada bizleri biraz sarstı. Bu yüzden oluyor. Yoksa teknik analizde bu kadar kötü verilerin olması doğal değil. Teknik analizin 4 saatlik grafiğine baktığımız zaman Bollinger Bandı'nın yavaştan dışarısına çıkan bir grafik görüyoruz. Aynı grafiği burada görüp yakalasaydık eğer yukarı yönlü bir %70, %65'lik bir kar marjı sağlıyorduk. Aynı şekilde şu an yakalayıp bir üstündeki direnç noktası olan en kötü ihtimalle %15 veya %20'lik kar marjını elde edebiliriz. Kısa vade için konuşuyorum. Bollinger Bandlarını kapattığım parabolik SAR'a geldiğim zaman parabolik SAR'ın 22 Mayıs sabah 7'de oluşan mumundan beri sat verdiğini ve şu an kısa vade içerisinde ala dönmediğini görüyorum. Nasıl ala sata dönüşüyor? Bakın araları ne kadar açılmış ve grafiğe ne kadar yaklaşmış. Bakın ne kadar sıklaşmış ve grafiğe ne kadar yaklaşmış. Burada biz bir grafiğe yakınlık görüyor muyuz? Hayır. Demek ki kısa vade içerisinde ters konuma geçmesi mümkün gözükmüyor. Williams-Gator indikatörüne baktığımız zaman hafif hafif dalgalanmalar olsa da şu özellikle 20 Mayıs günü içerisinde bir dalgalanma olsa da şu ana baktığımız zaman Williams-Gator'da kısa vadede yine ala dönecek bir konum olduğunu görmüyorum. Destek direnç noktalarını oluşturalım. 4 saatlik grafikte bir destek direnç noktası çizelim. Ardından tekrar gelip konuşmaya devam edelim sizlerle. Evet, bu noktada bir paralel kanal oluşturacağım. Öncelikle trendimizin yönünü görmek adına. Trendimiz çok güzel bir düşüş trendi içerisinde ve uyumlu çalışan bir trend içerisinde. Bakın tepe noktalarından birkaç defa satımlar gerçekleşiyor ve dip noktalarından alımlar gerçekleşiyor. Bu kanal içerisinde devam ettiğini görüyoruz. Şu an aşağı yönlü bir hedefte ise olacak noktalarımızın işte 25 ile 30'lu kuruş, 25'li kuruşlar seviyesine kadar inebileceğini, yukarı yönde de 40 kuruşlar seviyesine kadar bir potansiyeli olduğunu görüyoruz. Kanalımızı bu noktada belirlemek oldukça güzel. En azından yönümüzü bilmiş oluyoruz. Şimdi destek dirençleri çizelim. Evet, destek direnç noktalarını oluşturup geldiğimde bu grafiğe biraz yaklaşalım. Buradaki destek direnç noktalarının aslında ilk baz aldığımız noktalar 2021'in Mart aylarına denk geldiği için ben şimdi bunu 4 saatlikten günlüğe çekiyorum ki daha net bir açıdan görebilelim. Düşüş kanalını net bir şekilde tahayyül edebiliyoruz ve bu kanal içerisinde hareketler edeceğini de görebiliyoruz. Şimdi gelelim. Fiyatımızın 31 kuruşlar seviyesinde, tabi 0031 ama 31 şeklinde söylüyorum. 31 kuruşlar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Burada ilk desteğinin 28 kuruşlar seviyesinde, ikinci desteğinin ise 22 kuruşlar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bu da 2021 19 Mart seviyelerinde ve aynı zamanda 2021 20 Mart seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde yukarı yönlü direnç noktalarına geldiğimiz zaman 39 kuruşlar seviyesinde iyi bir direncinin olduğunu ve bu direnci kırarsa yukarı yönlü hızlı hareket edebileceğini görüyoruz. 45 kuruşlar seviyesinde bir direncinin olduğunu, yine güçlü bir direncinin 56 kuruşlar seviyesinde olduğunu, 63 kuruşlar seviyesinde bakın kaç kere test etmiş, çok ciddi bir direncinin olduğunu, bu direncin üstüne kırmasını gerektiğini görebiliyoruz. Son direncinin de 77 kuruşlar seviyesinde olduğunu, eğer bu seviyede kırarsa zaten yukarı yönlü gideceğini ve birçok kişinin de zararından çıkabileceğini görüyoruz. Burada kötü noktayı aşağı yönlü düşünmeliyiz. Aşağı yönlü ilk direncinin 28 kuruşlar, özür diliyorum, ilk desteğinin 28 kuruşlar, ikinci desteğinin de 23 kuruşlar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Eğer bunun da altına inersek 17 kuruşlar ve daha da altına indiğimizde 13 kuruşlar seviyesine kadar geldiğimizi görüyoruz. Tabi yukarıdan maliyetlenenler için özellikle %1000'e yakın bir zarar oluşabileceğini görüyoruz. Burada kademeli alım stratejilerimizi, yatırım sepeti stratejilerimizi, portföy çeşitlendirmeyi, destek direnç noktaları takibini ve atıl parayla yatırım yapmayı mutlaka unutmayalım. BitTorrent USD İncelememizin sonuna geldik. Kanala abone olup bizlere destek olursanız ve yorumlarda görmek istediğiniz içerikleri yazarsanız çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.